Örgümü Dediniz kanalından herkese merhabalar. Bu videomda sizlere tunus işi tekniği kullanarak yapmış olduğum bu modelin paspasa uyarlanmış halini göstermek, anlatmak istiyorum arkadaşlarım. Sadece paspas değil, seccade yaparken, kilim yaparken de kullanabileceğiniz gayet güzel ve şık bir model. Bu modelin battaniye olanı arkadaşlarım kanalımda mevcut. Yukarıda i yazan yere basarsanız onu da görebilirsiniz. Bu defa bağımsız olarak değil, yine halı kaydırmaz kullandım alt kısmına. Bunun üzerine direkt olarak bu işlemi, bu karelerimizi yapacağız arkadaşlarım. Bakın şöyle yakından göstereyim. Arkası da bu şekilde, bakın yere temas edecek olan kısım burası. Kaymayacaktır yaptığınız çalışma. Rahatlıkla kullanabilirsiniz arkadaşlarım. Şimdi ip olarak şöyle Nako'nun Elite Baby iplerini kullandım ben. Dilediğiniz her türlü ip ile yapabilirsiniz arkadaşlar. Ayrıca onu da söylemek istiyorum. Tunus şişi kullanabilirsiniz. Ama bu tığa da biraz zorlanıyoruz ama buna da sığıyor arkadaşlarım bu yapacağımız işlem. Dolayısıyla tığ ile de yapabiliriz böyle bir şişiniz yoksa. Şimdi ben hemen başlamak istiyorum. Şöyle köşeden başlıyorum arkadaşlar. Ve ilkinden giriş yapıyorum. Bu şekilde tutunuyorum ipim ile. Bir tane zincir çekiyorum. Bir miktar yükseliyorum şu kadar. Şimdi bu bir oldu. Şöyle 2, şu 3. 3 tane bu şekilde topluyorum. Buna herhangi bir işlem yapmadan böyle tığımda kalıyor. Tunus işi tekniği kullanacağız demiştim. Onun için arada bakın şöyle hemen göstereyim sizlere. 2 tane yer atlıyorum. 1, 2. Üçüncüden giriş yapıyorum. Dördüncüden çıkartıp buraya da aynı şekilde 1 yaptık. Üzerine alıyorum. 2. Üzerine alıyorum. 3. Bu şekilde 3 tane de bunu topladım. Şimdi bundan yine 2 tane atlıyorum. 1, 2 atladım. 3 ve 4'ten giriş yapıp 5 tane bu şekilde yer yapıyoruz arkadaşlar. Eğer hani bu şeyi kullanacaksanız biraz daha yapabilirsiniz. Yani bunu 5 ile sınırlı değil. Biraz daha fazla buraya yapabilirsiniz arkadaşlar. 2 tane atladım yine. Tekrar devam ediyorum. İlk sıra birazcık bizi zorlayabilir. Geri kalan kısmı gayet kolay olacak. Birazdan göreceksiniz arkadaşlar. Bu şekilde aldım. Şimdi bu şekilde topladıktan sonra şöyle alıyorum. 2 tanesini bakın geçirdim. 2 tanesini araya bir tane zincir çekiyorum. Sonra üçünü çekiyorum arkadaşlar. Geri kalan üçünü. Sonra şöyle yaparak ikisini aldım. Bir tane zincir çekiyorum araya. Tekrar diğerini yapıyorum. V biçiminde fıstıklar yapmış oluyoruz arkadaşlarım. Böylelikle bir kenarı 2, bir kenarı 3 ilmek olmuş oluyor. Bu da değişik bir hava katıyor örgümüze. Şöyle 2 tanesini aldım. Bir tanesini zincir çektim ve üçünü birlikte alıyorum. Şimdi bakın normalde böyle gözüken bir yer elde ediyoruz. Şimdi hemen kenarından giriş yapıyorum. Bir üst sıranın ve buraya zincir çek, yani şöyle sık iğne ile tutunuyorum önce. Sonra arkadaşlarım burası çok önemli. Şimdi buraları bu halı kaydırmazın üzerine monteleyeceğiz. Buradan giriş yapıyorum, bakın. Giriş yaptım. Hemen bakın şu buraya değil, hemen bir yanına geçiyorum. Atıyorum bu şekilde, alıyorum arasından şöyle.
Kenar olduğu için ikisini birleştiriyorum ve yine bir miktar yükselip üzerine alıyorum 2, üzerine alıyorum 3 ve toplamış oldum. Şimdi bir diğerine geçiyorum. Yine arada 1 2 atlıyorum. Bakın şuradan giriş yapacağım. İkinci yerimin içerisinden bir zincir çektiğim yerden, bakın buradan giriş yaptım. 1 2. Şimdi üçüncüden girdim, 4'ten çıktım ve hemen bu şekilde alıyorum. Buraya bir tane zincir çekiyorum, bir miktar yükseliyorum. Sonra üzerine alıyorum 1, üzerine alıyorum 2. 3 tane toplamış oldum. Şimdi bir yana geçiyoruz. Aynı şekilde aralarda 2 tane atlıyoruz arkadaşlarım. Şöyle açtım arayı. 1 2 atlıyorum. Bakın bu sıralar da gayet kolay oluyor. İlk sırası da kolay aslında. Şöyle 2 ve 3 topladım, devam ediyorum. Bir iki atlıyorum. Bakın son yere geldim. Hemen oradan giriş yapıp yandan çıkartıyorum arkadaşlar ve bu sıradaki yerimizi tamamlamış oluyoruz. Üzerine aldım. Tekrar üzerine alıp bu şekilde çıkarttım. Şimdi yine önce 2 çektim. Bir zincir, üçünü birlikte alıyorum. Tekrar ikisini birlikte alıyorum. Zincir falan çekmeden. Bir zincir, üçünü birlikte alıyorum. Zincir çekmiyorum. Bir zincir çekiyorum. Ara kısımlarda zincir çekiyoruz. Diğerlerinde çekmiyoruz arkadaşlar. Ve sona geldik. Bakın ilk yeri bağlamış olduk bu şekilde. Şimdi diğer sıralar da aynı arkadaşlar. Fazla hani uzatmaya, zamanınızı almaya gerek yok. Şimdi aynı şekilde bunu dilediğiniz kadar sıra yapabilirsiniz. Yani dilediğiniz sıraya getirebilirsiniz. Burayı 5 değil, bu şişle 10'a çıkartabilirsiniz, 7'ye çıkartabilirsiniz. Şimdi benim burada yaptığım yapım şekli bu şekilde arkadaşlar, gösterdiğim gibi. Bu şekilde bakın 1 2 3 4 5 6 sıra. 6 sırada bir ip değişikliği yaptım ve işte hani bu şekilde, bu renkler de tamamen size hani zevkinize kalmış. Evde arta kalan iplerinizle her birisini farklı farklı da yapabilirsiniz arkadaşlar. İlla ki böyle bir şey olacak diye bir şey yok. Benden size sadece fikir amaçlı bu şekilde bir paylaşım yapıp anlatmak istedim. Şimdi diğer boşluklarda aynı şekilde bakın arkadaşlarım, buraya geldiğimizde bunları, burayı da bir göstereyim ben size, şu araya yapmayı birazcık. Aynı yöntem ama bir miktar göstereyim. Şimdi böyle bir yere geldiğimizde bakın şuradan hemen bunun dibinden giriş yapın ki aralıklı durmasın arkadaşlarım. Şöyle giriş yaptım. Buradan önce ipimi tutturuyorum buraya. Sonra bakın şu alttaki kahverenginin ucu açık, gördüğünüz gibi. Hemen buradan giriş yapıyorum. Ve bir üstten bir yandan aynı şu kenarda yaptığımız gibi giriş yaptım ve birleştiriyorum. Sonra bir miktar yükselip içerisine dolgumu yapıyorum. 1 2. Şimdi bir yana geçiyorum aynı şekilde. 1 2 atladım, 3 ve 4'ten giriş yaptım. Buraları artık hani söylemeye gerek yok. Şu ara birleştirme yerlerine de bir daha geleyim arkadaşlarım. Burayı da tam olarak göstermiş olalım.
Şimdi bakın geldim buraya, hemen şu açıyorum bakın şöyle ve şuradan giriş yapıp buradan çıkartıyorum ve bu böyle altından kaydırmayla bağlıyorum. Daha sonra yine bir üst sıraya geçip, yani alttaki yapmış olduğum yerlere bağlamak amaçlı bu şekilde yapıyorum ve yine aynı şekilde toplayarak devam ediyorum. Bakın bu aralar bitişmiş oluyor ve arada boşluk kalmamış oluyor ve böyle güzel göründüğünü düşündüğüm bir model ortaya çıkmış oluyor arkadaşlar. Evet, bir miktarda sizlere kenar kısmını anlatmak istiyorum. Kenarı da aynı yaptığımız gibi, yani fıstıklı modele uygun olsun diye bakın şöyle giriş yapalım. Farklı şekillerde de yapabilirsiniz arkadaşlar, hiç önemli değil. Şimdi böyle bir giriş yaptıktan sonra üzerine alıyorum, aynı yerden bir daha giriyorum ki kenarı hani böyle şey durmasın. Sonra üzerine alıp bakın bir tane atlayabilirsiniz. Eğer boşluk olacak gibi olursa, yalnız bu işlemi arkadaşlarım işiniz bittikten sonra yapın. Şu boşluğu da, şuraları da doldurmak amaçlı. Evet, burayı yapalım. Şöyle hemen. Dilediğiniz renk ile de yapabilirsiniz tabii ki de. Şöyle aynı yerden bir daha giriş yapıyorum. Buraya da minik fıstıkları yaparak tamamlayacağız arkadaşlar. Şöyle. Bakın böyle fıstık fıstık duran bir çalışma oluyor. Burayı da aynı şekilde, burada arada bir tane zincir de çekebilirsiniz. Çekmeden de yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet, bugünlük modelimiz bu arkadaşlarım. Umarım sevmiş ve beğenmişsinizdir. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.